İncelemelere bakalım. Bu arada harbiden şey olmuş. Yeni biliyorsunuz zaten 5000 serisinde de sıcak çalışıyordu Ryzen serileri. 90 derece. 90-95 normal çalışma derecesiymiş bunun. Yani peak performansını 90-95'te veriyormuş. When it's using a 360mm liquid cooler for the cooling solution with 100% fan speeds in a 21 degrees Celsius environment. That is very hot. However, it's by design. That's how AMD planned for the 7950X to be used, and in fact, most of Zen 4. And we'll be Arkadaşlar AMD bizi düşünüyor. Şimdi herkes doğalgaz çok pahalı, Rusya bizi kesti bilmem ne filan diye ağlıyoruz. Al. Al. Al çözdüm. O kadar ağlıyordun. Al. Hadi bak. Bu arada sonunda biraz daha toparlamışlar kutularını. Ama ben hala aynı şeyi eleştireceğim. Hala bu şeyi eleştirmek istiyorum orada açıkçası. Ben hala 9. serinin kutusunu bok gibi buluyorum. Hiçbir önemi yok kutusunu. Çünkü 5 saniye sonra atıyorsun. Evet farkındayım, bu hani kutunun hiçbir değeri olmadığının farkındayım ben de. Biliyorum hiç boka yaramıyor. Ama yani şimdi Intel'in verdiği kutuyu gördükten ya 9 serisi böyle şey yani. Hani bokunu çıkardım, en pahalı şeyi aldım ürünü ya. Yani o pazarlama evet yani çok sikko gözüküyor abi. Yani bayağı bildiğin bir prestij bekliyorsun. Hani bir şey bekliyorsun yani. En üst seviyeyi aldığında. Mesela Intel'in dur. Ya şuna bakar mısın abi, 12. neslin 9'una baksana, i9'a bak. Burada şey var. Plate var, işlemci plate'i var. Böyle geliyor. Şık yani. Tamam evet belki şey değil, hiçbir vasfı yok. Ama şık. Böyle bir wow efekti var yani. Yani hoş gözüküyor abi. Mesela benim hala en çok etkilendiğim 9900'ün case'iydi. Şuna bak. God damn ya, yakışıklı abi. Ben bunu açacağım diye götümü yırtmıştım, hatırlıyorum. Bu mükemmel bir case'e bak. 5900'ünü açıyorum. Bu. Bu daha da üzücü bu arada. Yani bu o kadar üzücü ki. Bu tamam, bu var ya, moral filan bitiyor bunda. 5600 aldığınızda filan bunun içinde fan çıkıyor. 5900'de bunun içinde fan da yok. Sadece kutunun %90'ı boş. Onlar da işlemci içinde hareket etmesin diye bir tane karton koymuşlar. En köşede de şey var. İşlemci var. O kadar. Biliyorum ben, bu tam derdini sikeyim dediğim şey bu arada harbiden. Ama yani 9 serisinde millet bu tür şeyleri sikliyor bence. Yani 9 serisinde, en üst seride o minik şeylerin önemi var. Çünkü o en pahalı ürünün. Ya bu şey gibi mesela hani bir 3090'ların Asus Gigabyte MSI versiyonunun içinde figür mügür çıkıyor ya. O figür bir bokuna yaramıyor abi senin. Yani cidden bir bokuna yaramıyor. Ama içinde niye var abi? Çünkü onu alana şey yapman gerekiyor. Şapşuplaman lazım o herife. talking about those CPUs over the next 4 videos. This one is the AMD Ryzen 9 7950X review, where we'll be looking at the CPU and production workloads, gaming, and power efficiency, as well as power consumption. This is a $700 AMD flagship. It was under that cooler, and it's going up most directly versus Intel's 12900K. We'll also be looking at the $550 12. Bu arada ben şeyde söyleyeyim şimdiden, 12900'e karşılaştırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. 5900 ikisini de 12900'e karşılaştırmasının doğru olmadığını düşündüğüm gibi. Yani ilk defa bu arada aynı jenerasyonda olacak hem AMD ve Intel. İkisi ilk defa. Çünkü Intel'in de 13900K'sı geliyormuş yakında. Kasım'da falan gelecek.
O yüzden ilk defa aynı jenerasyonda olacaklar uzun süreden sonra. Şu ana kadar değillerdi. İlk defa aynı jenerasyonda yan yana olacaklar. Çünkü hep yan jenerasyon oluyorlardı birbirinin. Of course, 7900X. The $400 8-core Abone çocuğu 14 milyar meşhur canım sizin en iyi abonem sana hoş geldin. Görkem Yılmaz 17. ay, Berke İzim 4. ay. The 7950X. We brought you this video with the GN Store over at store.gamersaccess.net. You can get awesome products like our 3D coaster packs, which include 4 uniquely designed PC component-themed coasters featuring GPU silicon design, İzleyeceğiz. Adamlar o kadar inceleme yapmış. socket coasters, a İzleyin. well-balanced PC fan, and a complex GN logo. Bu arada bence çok kötü bir bardak altlığı. Ben buraya bardağı koydum. Yamuk durduğu için devrildi. We're almost out of this design for this pack, and we won't be reordering these Düz değil ya, tilt oldum şu anda. soon. So grab them while you can while supporting Gerçi our kedi testing testinden and geçmiş. independent reviews directly. AMD'de soket değişti. LGA'ya geldi. Wireframe mouse mat, including custom blue rubber De mouse underside mat that's hard to güzelmiş. get, blue stitching for anti-fray protection, and PC components and wireframe design like a fin stack, RAM, and more on store.gamersnexus.net. Bu güzelmiş, bu şıkmış bu The new arada. stuff is on Zen 4. It's on motherboards like these. This is an X670E ASRock, but we didn't use this for our review. We instead used an Asus Hero. We'll be using this one for extreme overclocking with liquid nitrogen in the coming days in a live stream, so check back for that. Zen 4 is DDR5 only, so that's a major shift for AMD this generation. We're testing with a Corsair Vengeance kit for this round of tests. It's a very high-performing kit, DDR5 6000, it runs 30, 36, 30. Bu arada ben geçen sefer söylemiştim. Bok gibi paranız yoksa daha DDR5'e geçmeyin. Şu anda DDR5'e geçmek için en kötü zamanlardan birisi. Çünkü DDR5'in tam başlangıç dönemindeyiz. Çok büyük ihtimalle 6 ay sonra veya 1 sene sonra şu andaki megahertzlerden 1000 falan daha yüksek olacağız. Şu anda 6000 mesela şey gibi. Şu anda DDR4'ün herkesin bulabildiği 3600 ya. 3200'dü bir sene önce. Şimdi 3600'e kayıyoruz. 6000'deyiz şu anda DDR5'te. Çok büyük ihtimalle 6400 6800'e falan kayacağız 6 ay sonra. 36, 76 for the timings. We ran all Expo timings for AMD and for Intel. Expo, if you're not aware, is AMD's sort of XMP alternative, except it fits more timings in the profiling. And some of the manufacturers are already moving 8050'de sonunda 8000 olan illa olur da hani yakın zamanda değil o. into things like 4 active window or TFAW in the timing set for Expo. So this is all good news. If you want to learn more about that aspect of things, though, check out our previous video below on the AMD Ryzen news, because today we're focused on testing and a whole lot of charts. A couple important notes. RAM slotlarında kaçıncı slotu taktığın performansı etkiliyor. Şey gibi düşün. Şimdi onu anlatayım, güzel bir soru. Beğendim. İkisini ara yani eşleşmeler var. 2 4 eşittir, 1 3 eşittir. Bu eşlikte de aynı zamanda bunlar sen görmüyorsun ama buradan çıkıp anakart üzerinden işlemciye giriyor. İşlemcinin şu kısmına geliyor. Kuzey köprüsüne gelir. AMD'de Kuzey Köprüsü buradaydı galiba. Sol alttaydı. Emin değilim ama. Kuzey Köprüsü'ne gelir. En kısa olan yer en etkili çalışan yer. O yüzden ya bu tabii şeyden şeye çok değişiyor. İsmi nedir onun? Anakarttan anakarta değişiyor. O yüzden anakartın manuelini okumak lazım ama Türk'üz. Resim koymadığı sürece okumayacağız. 1-3 genelde 2-4 en idealidir. Birçok anakart 2-4 destekler. 2-4 daha hızlıdır. 1-3 genelde sonra tavsiye edilir. Genelde anakartlarda 2-4 en çok tavsiye edilen şey oluyor. Nord şeyin artık olmadığını biliyorum da ya genel olarak teorik olarak anlatıyorum. Anlamadım neden Apu sistemde tek kanal RAM'den çift kanal RAM'e geçince 40-50 FPS fark yaratıyor. Abi şöyle düşün. Şimdi bunu her seferinde aynı şekilde anlatıyorum ama en kolay öyle anlatırsın. 2 şeritli yoldan 4 şeritli yola geçtiğin zaman hayvan gibi fark ediyor. Mesela sen tek
kanal bir işlemci RAM kullanırsan bir git var, bir gel var. Hani bayağı bildiğin bir yol yapıyorsun. Hatta Paint'i de açtık, hadi bakalım. Zengin Paint'i. Al bak, yol bu. Birisi böyle geliyor, birisi böyle gidiyor. Bu tek kanal gibi düşün. Bu tek kanal şeymiş gibi düşün. Tek RAM'im var. Çift kanal yaptığında şöyle yapıyorsun. Çok teorik olarak anlatıyorum bu arada. Bundan daha kompleks de. Şunu yaptığında teknik olarak 2 katından daha fazla hızlandırıyorsun bütün işlemi. Anladın mı? Hani en basic şekilde böyle anlatabilirim. Burada da çiçekler var tabi. Mesela burada bunu gören Age of Empires'çı da geldi böyle. Tarımcı. Yaparım dedi, buraya gidiyor. Şey yapıyor. Farmlıyor. Tamam. Üst geçit yok. Dümdüz buradan koşacaksınız. Örneğin 2x8'de 16 GB arasında performans farkı var mı? Var işte, onu anlatıyorum. Olay bu. Ya, çok temel olarak bu arada bu. Ama yani bir de şöyle bir şey var. Artık AMD üzerinde 4 çarpı yani 2 çarpı 8 yerine mesela 32 GB yapıyorsun ya da diyelim. Hani 2 çarpı 16 yerine 4 çarpı 8 yapmak daha etkili. Up'ı değil diyelim, normal bir tane mi? Her zaman. Ne olursa olsun dual channel her zaman daha iyi. Dual channel her zaman daha güçlü. Intel'de bilmiyorum 4 channel mı yapmak lazım? Çünkü araştırmadım. Araştırmak lazım. Ama AMD'nin 5000 serisinden sonra 4 channel yapmak daha etkili. Ama APU'da çok fark ediyor. APU'da şu yüzden fark ediyor. APU'da RAM daha önemli çünkü. Ekran kartı onu VRAM olarak onu kullanıyormuş gibi düşün. We ran all Expo timings for AMD and for Intel. Expo, if you're not aware, is AMD's sort of XMP alternative, except it fits more timings in the profiling. And some of the manufacturers are already moving to things like 4-active window or TFAW in the timing set for Expo. So this is all good news. If you want to learn more about that aspect of things, though, check out our previous video below on the AMD Ryzen news. Bu Expo'da bu arada BIOS'unuzda normalde ekran RAM'leri taktığınızda 2400'dür. Yok, 2133 mü? Default'u. 2133 değil mi default? RAM'lerin. Değil mi? Aynen. 2133 MHz'de açar. Bunun için şeyi açmanız lazım. XMP açmanız lazım. XMP Intel'in kendi çıkardığı bir standart. Intel'in kullandığı, kendi çıkardığı değil de Intel'in kullandığı standart. AMD artık kendi standartını çağırdı Expo diye. Ama bu açık kaynak bu arada. Expo diye bir şey çıkardı. Expo daha AMD'ye odaklı ama açık kaynak olduğu için Intel de adapte eder. Intel'i biliyorsam 80 adapte etmez ama. TPM'ler AMD'de. Intel'de de var ki. Are already moving to things like 4-active window or TFAW in the timing set for Expo. So çok önemli, manuel de ayarlanır sanki. Şöyle söyleyeyim, ben dahil bu chat'teki birçok kişi manuel ayarlamayı bilmiyor. Yani ben araştırsam tekrar öğrenirim. Bir ara öğrenmiştim. Kimse onunla uğraşmayacak. Kimse o timingleri, voltları, bilmem neyi optimize etmekle uğraşmayacak. Yani ben hatırlıyorum tabii ki de yani şu anda versem 1 saatte yaparım. Gerek yok. Niye ben o 1 saat harcayayım? If you want to learn more about that aspect of things, though, check out our previous video below on the AMD Ryzen news, because today we're focused on testing and a whole lot of charts. A couple important notes, though. So for testing methodological changes, we've moved to Windows 11 for all of our CPU benchmarks. This is entirely fresh data. All of it was collected within about the last 5 days or so at Güzel. Şey yapmışlar bu arada. Windows 11'e geçmişler. Bütün datalar yepyeni toplanmış. 5 gün önceden, hani 5 gün önceden toplanmış datalar bunların hepsi ve çok güzel çünkü dediğim gibi büyük bir
şey geçiş dönemindeyiz. DDR5, yeni nesil işlemciler, PCI 5. Hani bütün geçişler yeni olduğu için dataların yeni zamanda alınması çok önemli. İyi olmuş bu arada. Huge team effort and we're really proud of the data we managed to put together in just a few days here. Also, we have a bunch of new games tested. We've moved to DDR5 6000 on Doğutun çok mu da eylem ilerliyorsun canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. PCI 5'in oyunlar etkisi olur mu? Uzun zamanda evet. 0604 is the BIOS revision we used on the Asus Hero. That's going to be relevant as people may use different versions. Ben ilk defa izliyorum, izlemedim. 0605 before launch, but we found 04 to be the most stable. We did have stability issues initially when setting up the Ryzen 7000 system on AM5. AM5 is the new socket. It is, if you're not aware, LGA, not PGA. So that means that it has pins in the socket and pads on the CPU as opposed to pins on the CPU like you saw in older AMD generations. We managed to get past the stability issues though. We had to use BIOS flashback rather than flashing BIOS through the normal methods just in BIOS. So keep an eye out for stability problems and initial boot problems. But once we got it booted, it was more or less zero problems at all until we socketed a different CPU in, at which point we had to clear CMOS. So a little bit frustrating there. The boot times are in fact long when it's a first boot or a clear CMOS, but otherwise it's pretty standard stuff and stable once we're in the OS. Okay. Diyor ki ilk kurulum hayvan gibi zorladı. Kanser olduk. First bootlar çok uzun diyor ama açıldıktan sonra sıkıntı yok dedi. Astro anakartlar çok kötü değil mi? Yo, güzel. Her büyük firmanın neredeyse hani köklü firmaların hepsinin iyi anakartları var, kötü anakartları var. Astro Türkiye'ye iyi anakartları getirmiyor. Çünkü satmıyor, manası yok. O yüzden hep Sikko'ları getiriyor. O yüzden Türkiye'de kötü gibi gözüküyor. Mesela Evga da Türkiye'de bilinmiyordu. Ama Evga çok iyi aslında. Bu arada ben de termal paste konusunda Monka Giga'yım. Katılıyorum. Ben de. Yani macunu nasıl koyacağız buna hiçbir fikrim yok. Aşağı dökülecek diye çok korkuyorum. Son liraya çok bu da bir yıldır abone olmuş. Canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Very different. That means that if you use this cooler or if you use say a much smaller 360 mm çok abartı ya. Cooler, NHD15 or you use a full custom loop, in all scenarios it will boost on the 7950X to 90 to 95 degrees Celsius. That is expected behavior. Whether or not it's good behavior is a different story, but that's what you should expect to see. And when it does that, the power consumption changes contingent on the thermals. What AMD is doing is adding frequency to the clock for the extra headroom. What that means is that your cooler choice is incredibly important here because the cooler you use will dictate the frequency when it's under auto settings, more so than in the past with just PB2. So let's just look at some of the numbers to explain it. We'll start with the simpler chart. Here's the die temperature during a blender workload. It's actually impressive. The CPU hits 95 degrees Celsius within 8 seconds of the workload starting, which is phenomenal. Baksana abi 8 saniye içinde 95 dereceye peakliyor. Considering we're using a 360mm cooler at full fan. Tabii eline sonunda %100 CPU load görmeyeceksin hiçbir oyunda. Bir oyunda 95'i görmezsin. Insta 80 falan görürsün de. Normally this would indicate a bad mount and we would instantly redo it, but this is actually just expected behavior here. Here's the frequency on the right axis. The CPU is clearly not throttling. Baksana. Aynen. Ya zaten ısının kötü olması ısı kötü yani herkese çok ısınması şu yüzden problem. Eğer thermal throttle yapıyorsa yani bir hedeflediğin bir hız vardır CPU'nun. Hani bunda galiba 5 GHz hedeflediğin. Evet 5 GHz. 5 GHz'den aşağıya düşüyorsa kötüdür. Frekans düşmüyorsa, thermal throttle yapmıyorsa yani ısıdan dolayı voltajı düşürüp işlemciyi soğutmaya çalışmıyorsa sikimde değil. Bana ne çalışsın abi. See massive fluctuations in that line. Ki burada da görüyoruz. Düşmüyor. 95 derecede stabil bir şekilde 5 görüyoruz. Ama evi de alev yapar yani bu. Yalan da yok. Kışın ısınırsın da yazın yani yazın problem. Çok elektrik çekiyor. Çok elektrik çekmiyor bu arada bu.
7950 baya efficient ısı konusunda. CPUs used to have. Instead, the frequency is contingent on thermals now and then power. This is important because when you're looking at reviews today, they're going to have slightly different numbers depending on the cooler they use. It'll all be pretty Öyle close değil, to uzun each vadeli işlemci için kötü, işlemci içindeki macunu da öldür hemen. Ya, AMD'den daha iyi biliyorsun bunu. Hani kendileri biz bu ısı derecesinde çalışmak için yaptık diyen adamdan daha iyi biliyorsun. Ben bilmiyorum çünkü. Ya ben çünkü 5000 serisi spesifik olarak net bir şekilde bu seviyede çalışmak için dizayn edildi deniliyor. Tam sürekli çalıştığını söyledi 95 derece. Çalıştırıyorlar zaten abi işte. 5000 serisi çalışıyor. 5000 serisi zaten çalışıyor. Yani bu 2 senedir yok 7 değil 5. 5000 serisi zaten çalışıyor. 5000 serisi de 90 derece çalışmak için yapılan bir şey. 7 derken yanlış söylemiyorum arkadaşlar. 5000 serisi diyorum. Doğru diyorum. Yani 5000 serisinde çalışma derecesi 90. MHz. Zaten herkes ilk çıktığında o yüzden gerildi. 5000'de mesela oyunları açıyordun 90 derece oluyordu, ne oluyor lan deyip kapatıyordu herkes. Sonra öğrendi. Ondan sonra hatta Cyberpunk yüzünden açıklama yaptı herifler. Evet Cyberpunk yüzünden herifler açıklama yaptı. CEO gelip abi 90 normal, çok şey yapmayın dedi yani. We use the 360 Arctic Liquid Freezer 2. It has the new cold plate on it and it İlk runs at Cyberpunk'ta 100% ortaya energy çıktı çünkü o, and hatırlıyorum. 21C. So that's all you need to know for our testing. This is a strong argument for not just closed loop liquid cooling, but maybe even open loop or custom loop at this point, where it is a very different environment now. All the parts are going to very high power consumption. İnteliksini bilmiyoruz. Zaten yani şöyle bir şey var. Şu anda 12900 ile karşılaştırmayalım arkadaşlar. Onu tekrar söylüyorum. 12900'de bunu bence karşılaştırmayın. Çok fazla şey yapmayın. Çünkü yeni jenerasyon daha gelmedi. Yani Intel'in leaklendiğini biliyorum. Farkındayım. Leaklere de güvenmeyin. Çünkü leakleri yapanlar da genellikle hani en üst tier yapan herifler. O yüzden. Dur, telefon çalıyor. Devam ediyoruz. Becomes irrelevant when all you care about is absolute power draw, because that will affect your power supply choice and your cooling solutions. So it's Nvidia and AMD and Intel, although Intel got there first, all going in that direction now. Here's a bar chart showing all of the exposed thermal sensors on the R9 7950X. These are averaged at steady state after a 20-minute workload. There isn't much I/O workload since we're just rendering tiles in Blender, so the I/O die runs cool at 41 degrees Celsius in an ambient of about 21C. L3 is also doing fine. It's not really as taxed here. The T-die sensor, though, that's the important one, and that shows 95.4 degrees Celsius throughout basically the entirety of the test, from the 8-second mark to the 30-minute mark. The core-to-core delta, so that'd be seen from core 0 on this chart, down to core 15 on this chart, canımsın, en iyi abonemsin. is 19.5 degrees Celsius at the highest. That means that there's a lot of room for improvement from lapping here, because the coolest cores run in the 70s. Peki bu gelişmeyi Intel mi yoksa AMD mi önde? Şu anda bilmiyoruz. Yani bak şey anlatayım. Şu anda şu yüzden bilmiyoruz. Onu anlatacaktım. Ya bu leakler genellikle böyle şeyler tarafından yapılıyor. Erkenden overclock yapan ekiplere gönderiliyor bu şeyler. İşlemciler ki dünya rekoru kırsınlar. O yüzden genellikle ilk çıkanlar genellikle avaraj kullanıcı olmuyor. Biraz kudurmuş kullanıcı oluyor. O yüzden hani işlemcinin ilk review'ını görmek lazım. Review'larını görmek lazım. Şeyi görmemiz lazım. Hani bu Gamer Nexus, LTT, JZ2Sense'den filan görelim. Ondan sonra yorum yapalım. Şu anda 13 yani 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Yani çok ekstrem bir şey olmazsa, ki genellikle olmuyor ama yine de hani söylemek için söylüyorum bunu. Genellikle şu anda en üst segment için konuşuyorum bu arada. 13900K ve Intel'in yeni gelecek jenerasyonu ve 7950 için konuşuyorum. Tek çekirdekte Intel daha iyi. Çok çekirdekte AMD sikiyor. Hani ikisi arasında biraz fark var. Hani çok çekirdekte AMD baya önde. Ama oyun performansı olarak
Hani maksimum hangisini alırım diyorsan 13900K biraz bir tık daha iyi. Yani bir tık daha iyi. Ama genel olarak bütün total bir işlemciye bakıyorsan çok büyük ihtimalle 7950 daha iyi. We'll highlight one of those, and then the hottest ones hit 95. Since this boosts to 95. Single core kullanmıyor mu oyunlar hala? O teoride o zaman AMD daha iyi olmalı. Single core'da 13000 daha iyi. Bir tık daha. O yüzden. Degrees regardless, Ay, the hottest cores are going to be the ones Çok çabuk limiting 400 the bit için. boost headroom. Berk beni çok çabuk 48 milyarmışsın. Bu adam sizler 50 milyar yıl. Biliyorum Falcon. Geriye kalan 90'ı Pokeball yapıp Pokeball atıyor. It boosts to an exceptionally high 5725 to 5750 MHz. This chart shows the max frequency for any single core during the test, demonstrating boosting headroom when under a limited workload. Games would be a mix of this chart and the previous one, as they aren't commonly loaded 100% on the CPU. Power consumption neden single core kullanıyor? Biz single core kullanmıyoruz. Yani multicore yavaş yavaş geçiyoruz da hala single core'da etkili. Which is before VRM efficiency losses, but it isolates the CPU from basically the entire rest of the system. You don't have the GPU power or aklım çok karıştı. ARM alacağım. We're looking at basically just the CPU power straight to the CPU. Bu nasıl şaşırıyor? First, in Blender, we see the 7950X pull an average of 251 watts when at steady state. That puts the 7950X as one of the highest stock power consumers we've Maşallah. tested yet. 250 watt da iyi çekiyormuş. Maşallah. Ama Intel'in 13000'i de 350 falan çekiyormuş galiba. The 12900K sits at 244 watts during this workload. Aha Violze geldi, tek attı gitti. This is the power for both, even after extended use for the full test period. Trafo olayı. Abi şu anda high tier bir PC kurmak istiyorsan 1200 watt almak zorundasın. 1000-1200 almak zorundasın. Yani ve hem ATX 3.0 diye yeni bir teknoloji çıktı bu ekran kartları için. Hem ATX 3.0 alman lazım hem de 1000 veya 1200 watt alman lazım. Frosty geleceği görmüş. Biz o kadar taşak geçtik. Frosty'nin lafına geldik. O kadar vatandaki çalışana laf etmiştik Frosty. Bak. Baksana oğlum yani 5950'nin 2 katı. 2 katından daha fazla hatta. As a doubling of power requirement with a high-end cooler like ours. The 5800X3D was 108 watts and remarkably efficient for what it did. So it's actually higher than the Threadripper 3990X and 3970X, one of which is like a 64 core part. Pretty up there for power. Ton Doğuşçu 16. yaşın son Mines 1 yıl, Doğut'un 50. ay, Halis Apçı 23. ay, IQ çok 23 milyar için. For maximum consumption. Maximum consumption, also a great name for a post-apocalyptic hardcore band. But on the power supply side, it means you need some extra capacity in your power supply as these newer parts come out. So it comes back to efficiency, and we do have an efficiency chart for that. Ama çok şık gözüküyor işlemci. Single core power draw is also higher this generation, now at 52 watts for the 7950X under a Cinebench R20 one-core workload. That makes it more relatable to an FX 9590 from the sort of bulldozer era than the R9 3900X or the R9 5950X. Which is at 40 watts from all the refinement. Oğlum bu arada harbiden çok 5000 serisi çok efficientmiş. Most likely used in a system that's doing a lot more than just gaming. You're probably doing some production workloads also. We'll start there. So we'll be looking at Blender, Adobe Suite, 7-zip for compression. Yakışıklı çocuk evet harbiden. Mama mı istiyorsun? Like that first. Mama alıp geliyorum anlatın bana gelince. Let's start with the 7950X. Bekledim. This test uses Blender 3.3 and the GN logo animation that we built in-house specifically for the CPU tests. Different scenes load CPUs in different ways, and our animation is designed to try and get a balanced load representing the performance. But, as always, you're going to see slightly different numbers depending on what you're rendering. The 7950X is now the chart topper, at least until we add Threadripper back in. The 7950X required 6 minutes here to complete each frame render, which has it a significant 35% improved over the 12900K and about the same for the prior R9 5950X. The uplift over the 10900K, Intel's former 20-thread flagship, is 65% here. The performance gains are real, and they're significant, but we should contextualize them with efficiency. The next chart we're showing is for power efficiency. It's new to our test suite. In this one, we're addressing how much power it takes to complete a fixed unit of work.
So in this case, the work is one frame rendered. Yeah. It's the same task Ne- on ne- all this is CPUs, so it doesn't change. The variables are time and power. Even though one CPU is clearly faster, it may consume more power per unit of work completed. This is pretty accurate, but not 100% accurate. For example, we can't easily factor in those 8 watts of power drop on the 7950X over the course of the test. Baksana yani 12900 iyi ama power efficiency olarak yani hızlı bir şey yapıyor olabilir ama yani çok enerji çekiyor. And the 10900K Jonathan, boosts for kaptım about vallahi. 52 seconds at the start, but given the duration, it mostly smooths out. The Ama dediğim gibi yani 7950X is 12000 shockingly serisiyle efficient here karşılaştırmamak and is the lazım. efficiency king, even over the 7950X for one frame rendered in our Blender test. It is, however, far more efficient than the 12900K. Baksana yani. which is at the Gerçi bottom of the 13000 chart. serisi We think AMD's gerçi efficiency onda ne claims olacak are bilmiyoruz. Onda da overstated, yine if çok at çok least çekebilir. a little bit accurate. It's just Elektrik. that the 7950X consumes so much more power that the efficiency almost becomes a footnote. The next test is for code compile, which we do using Chromium in Windows 11. A lower number is better, as it's measured in minutes to compile. The non-eco 7950X is the new chart leader at 38 minutes to complete the compile. Baksana Compared to the yani. 12900K's 51-minute result, the 7950X can complete the compile in 26% less time. Füze gibi The 5950X compile'lamış. required 52 minutes, so it's about the same as the Yarıya 12900K. indir. but Şu it's o kadar önemli ki yazılım konusunda. Yani 37 yani 50 dakikadan 37 dakikaya inmek o kadar iyi ki. O kadar zaman kazandırıyor ki. Yani bu iki kere render'da direkt neredeyse bir render kadar zaman kazanıyorsun. Compile kadar zaman kazanıyorsun. Mükemmel bir şey yani. Çok, yani bir şey compile'da çok çekirdeği kullanıyor büyük ihtimalle. Dakika bu. O biraz uzun sürüyor Chromium compile'ı. far more efficient than Intel's 12900K at half the power for about the same time. If you're on something older like the 3700X, then the 7950X would give you a time reduction of about 60%, or it would be reduced 76% versus the former kin AMD R7 Kimse 1700. niye 7900X'i konuşmuyor? Ya yavaş yavaş çıkar. Genellikle her zaman en üst tier çıkar, sonra yavaş yavaş iner. Is on one CPU. Emphasizing that point, the 7950X is 26% ahead of the 5950X in performance. However, it is double the power consumption for that increase in performance, which is obviously a negative. That is not a positive move. Ki bir de evet yani şu kısım da var. AMD hem yarı sürede işliyor neredeyse. Tam yarı süre değil de neredeyse yarı sürede işliyor o datayı. Üzerine çektiği elektrik de yarı süresi. O da çok muazzam bir şey. Yani yarı güç çekiyor, 2 katı daha hızlı yapıyor üzerine. Ama 12000 serisiyle dediğim gibi tekrardan karşılaştırmak doğru değil bence hala. Now, if you were to lock the 7950X to a lower TDP, like with eco mode, then sure, it's probably more efficient. But then you're just sort of stifling the CPU's performance where you just paid $700. That doesn't really feel that great. Or if you overclock the 5950X, Neden karşılaştırmıyoruz? then yeah. Aynı jenerasyon değiller. Yani mesela 12000 serisiyle de 5000 serisini karşılaştırmanın manası yok. 12000 serisi her türlü 5000 serisinden daha güçlü olacak çünkü. Çünkü aynı jenerasyon değiller. Karşılaştırabileceğimiz ilk defa bir şey olacak. O da önümüzdeki hafta 13000 serisi gelecek. 13000 serisi de gelince ilk defa uzun süreden sonra ilk defa aynı jenerasyonda aynı anda çıkacaklar. It becomes very inefficient. But stock, it's not really accurate to say that it is more efficient than a 5950X. So it's also why 170 watt TDP is complete bullshit as a TDP number, because AMD's TDP formula will show it for you is not based on power. The output is in watts, but the input is not. It's variables that are entirely different. AMD changed to Theta CA on the 7000 series. İnternet fiyatı yapılanı sonra geçer gibi geliyor. Series, which means none of these numbers are directly comparable. They are, you can't Sanmıyorum. draw a line from a 5950X, TDP, 7950X, not the same 2000 thing. serisi rakip 13. nesil değil. 13. nesil. Yok 13. nesili öyle çıkarıyorlar. Yani ne yazık ki öyle. Yani teknolojik olarak olmayabilir ama Intel öyle çıkardığı için öyle olacak. Just need to look at the actual power consumption. Onto compression and decompression. Aynı bölgede aynı aralıkta çıkarıyorsan rakibi olacaksın abi. This is scored as millions of instructions per second,
with higher indicating a faster compression or Bakar mısın decompression ya? time. In compression, the 7950X scored at Ama işte bunların hepsi 194K MIPS. AMD'nin en üstün olduğu şey çoklu çekirdek. Yani 7 zip compression, compile bunların hepsinin zaten AMD'nin yenmesini bekliyoruz zaten her türlü. As for the older stuff, the R7 1700's 50,000 MIPS allows the 7950X a lead of about 288%, with the lead over the 10900K former flagship from Intel at 130%. AMD is well positioned thus Çoklu far. çekirdekte çok iyiler abi AMD yani farka bak. İnanılmaz iyi yani. In decompression, the scaling is more spaced out due to load distribution. Memory and cache get hit differently in compression and Tek çekirdek çok önemli mi? Oyun için evet. Yani hala oyun için tek çekirdek çok önemli. Minecraft dediğimiz oyun tek çekirdek odaklı. Hepsi değil. Oyunların birçoğu artık çok çekirdeğe geçmeye başladı. Yani birçoğu geçmeye başladı ama hala tek çekirdek çok etkili. Primcisi şu 22 milyar canımsın. En iyi abonemsen hoş geldin. Here, the 7950X completes 279,000 MIPS, which improves on the 5950X's 221,000 MIPS by 26%. That's not as big of an improvement as last time, where we saw the memory and the cache come more to the aid to create an overall Premiere'e bakalım. Premiere de yakınmış bu arada. Bu arada beklediğimden daha az şey yapmışlar. Arttırmışlar. Ya 12.900 bu kadar yakınsa beklediğim kadar atılım yapamamışlar. Premier için konuşuyorum sadece. The 7950X scored 1189 points aggregating all tests. Antepli Targaryen çok bir 22 milyarmış canımsın. En iyi abonem sanmış. Evet ben bunu beklemezdim bu arada. Yalan yok böyle bir şey beklemezdim. AMD'nin burada çok daha ileride olmasını beklerdim. Optimize Adobe Premiere Optimize çok çekirdek şey için. But that's not the first time we've seen consumption. The Adobe Photoshop test suite is similar. Baksana. Ama stok. Tamam Intel'de stok. Hepsi stok bunların. That it aggregates a total score from overall function performance. Ben bunu beklemiyordum bu arada. Bu benim beklemediğim bir şeydi. Once again about the same as the 12 create a bottleneck this time we moved to an RTX 3090 Ti FTW3 RIP EVGA GPUs and sanki tadı para almış. Değil mi? Olabilir burada o tür şeyler oluyor. Tek çekirdek mi kullanıyor o yazılımlar? Onu bilmiyordum. Değil mi? Adobe programlar hakkında çok fazla bilgim yok. Kullanmadığım için. Which is a different discussion on at what point you exit perhaps sort of the Adobe philosophical let's show differences between CPUs and enter the but is it reality? But we'll come back to that in a moment. Let's start with a couple of games. Counter-Strike Go at 1080p creates a fully CPU-bound workload allowing... Mesela en iyi yapacağınız şeylerden biri CSGO ve Valorant'tır bu arada. En iyi test edebileceğiniz şeylerden birisi CSGO ve Valorant. CSGO ve Valorant tamamen CPU'ya bağlı oyunlar. CPU'nun ne kadar iyiyse o kadar daha fazla FPS alıyorsun dümdüz. Haha gober. Orada da zaten AMD genellikle uçuyor. Us to get a complete picture of scaling. In this one, the 7950X runs at 436 FPS average, which outpaces the 12900K's 375 FPS by 16%. It's a solid start. The 1% lows are also improved, although the 0.1% lows are basically the same. These numbers mostly provide us insight as to when we might need to investigate frame times, but here it's all as expected. Compared to the 5800X3D, the improvement is 27%. As for older flagships, they're in this order. The lead over the 10... Evet Koray abi. Yani o konuda dur sana VIP vereyim. O konuda biraz bir problem olacak. Ben Noctua'ya geçeceğim ya büyük ihtimalle. Ben çok büyük ihtimalle çünkü ya da suya geçmek lazım tamamen. Tek bir tane custom loop'a geçmek lazım. İkisinden birisi. Ya ben Noctua'yı çok geçmek istiyorum. Bok gibi gözükmeseler, hani literally bok gibi gözüküyorlar çünkü kahverengiler abi. Çok iyiler. Sıkıntı hani çok çirkin gözüküyorlar. Evet siyah var da Türkiye'de siyahın üst modelleri yok bu arada üzücü bir şekilde. Siyahın üst modelleri Türkiye'de siyah olarak gelmiyor.
Koray ben şeyi kullandım ya. O çok iyi. Benim şu ana kadar en sessiz anakartım Gigabyte bana şey göndermişti. Aorus'un Water Block versiyonu göndermişti. Direkt şeyli. Water Block'lı kendi şeyin hepsinin içinde olan su sistemi göndermişti. 1 gram ses çıkmıyordu. Açtığında sadece bir pompa sesi geliyor. Bütün ekran kartı sessizdi. Çok 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 iyiydi o. Onun gibi yapmak lazım ama işte yani kasada yer kalmadı artık. With a lead over the 3700X and 10600K, a comical 200 FPS average. Anyone jumping ship from Zen 1 would get Açılınca bu arada bakımda çok sevdim custom'ını. Öyle. O yüzden ben custom yapmıyorum. Çok yani çok zor custom'ların şeyi. This theoretically would cut off some of the scaling that differentiates the parts, but not in this game. The 7950X is still at about its peak, and the rest of the CPUs hardly move. In the very least, this is a testament to the accuracy of our testing methodology because they are all nearly identical as before, just with a higher resolution. Evet. Yani mesela kulaklıkla ben mesela yayını kulaklıkla yapıyorum. Çıkardıktan sonra çok fark ediyorum ama bu kasam bile benim çok sesli. Baya sesli. Duvar PC yapmadım ama duvar PC'nin çok bir manası yok. Güzel gözüküyor ama duvar PC tamamen performans kaybı. İnanılmaz bir performans kaybı yaşıyorsun duvar PC'de. Benim amacım güzel gözüksün değil. Performans almak istiyorum. Rainbow Six Siege gives us the full frame rate range. Here, the 12900K runs at 615 FPS average, with lows at 454 and 414. The 7950X drops to 607 FPS average, allowing the 12900K a staggering, unapproachable, and embarrassing lead for AMD of 1.3%. Truly unacceptable, as you all Bu know. arada çok enteresan. Ya evet. Rainbow Six şey değil mi oğlum? 600 FPS maşallah. Çok çekirdek kullanmıyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Rainbow Six becomes completely unplayable below 615.3 FPS average. Trollediğinin farkındayım. Ben şey olarak soruyorum. Is playable. It's an insult to gamers everywhere. Frankly, we can't believe that these companies can even bring themselves to sell such products with such low frame rates as just 607 FPS. So, o 8 FPS ardından adam kaybettirir. Far Cry 6 brings us back to more graphically intensive tests. The 7950X actually Bu X3D serisi çok iyi ya. So we'll need to investigate that. The 12900K also has a dip here. Oyun performansından bu arada beklediğim şeyi almıyorum ben. In either case, the 5800X3D remains the chart leader by an insignificant margin. Any of the top 3 Bir de şöyle bir sıkıntı var. 4090'la benchmark yapamıyorlar ya bunu. O da bence bir problem. Çünkü işlemci hala full performansını kullanmıyor bence burada. İşlemci bottleneck yapmıyor burada. Yani 4090'ı haftaya yapabilecekler galiba. Onun ambargosu haftaya kalkıyor galiba. O yüzden yani yapmışlardır. 4090 testi de vardır da 4090 testini gösteremedikleri için şu anda böyle bir problem çıkıyor ortaya. Ama yine de 7950 benim beklediğimden daha düşük performans veriyor oyunlarda. Ben daha büyük bir atılım beklerdim. Çünkü bu herifler tek çekirdekte mipslerini hani tek çekirdekte cycle başına hani şey başına işlem başına %20 hızlandırdılar. Ve %20 artış tek çekirdekte boru değil. Yani iyi maşallah bir artış. Ve daha büyük bir atılım beklerdim. CPUs would get you about the same average FPS. This chart is a frame time plot to try and learn what's going on with those lows. Frame time plots give us the most accurate frame to frame depiction of the actual user experience. Because at each point on the line, bu sene sanki Intel, bana ikisi de gelecek büyük ihtimalle. Ben hem Intel hem de AMD'yi büyük ihtimalle gelecek bana. İkisini de test edip öyle şey yapacağım. Being drawn. Lower is better, Evet, but what's more tabii canım. important is being consistent. Birçok oyun çünkü single çekirdek, tek çekirdek üzerine odaklı. Bu yayında test edeceğiz. Şöyle bir şey yapacağım. Bir gün işte Intel PC'yi kuracağım. Bir gün AMD PC kuracağım. Test edeceğiz. Oyun için hangisi iyiyse. Ya ben %90 tahmin ediyorum ne olacağını da. Büyük ihtimal oyun PC'sinde Intel olacak. 13900K olacak ana PC'imde. Yayın PC'sinde 7950 olacak. Çünkü yayın PC'sinde çok çekirdeği çok kullandığım için OBS çok çekirdek çalıştığı için çok büyük ihtimal yayın PC'sine 7950 çakacağım tahminim. Çünkü Intel çok çekirdekte kötü çalışıyor yani.
see this. Ama bilmiyorum. Belli de olmaz yani. Oyun performans hangisinin daha iyisi onu yapacağım. Although at times we can visually see those spikes, it is not game ruining. And the Var ya, problem Kore'ye stems from var Far da Cry 6 şey scheduling lazım. in Windows where high core count CPUs seem to Capture kartlar get problemi shafted onda. a little bit by the way Far Cry 6 handles it. So you see that the 12900K and you see that in the 7950X. 1030 var. Dismal. You can definitely play it. The spike 3050 4050 çıkarsa 4050'ye geçeceğim büyük ihtimalle bu arada. 4050 falan çıkarsa AV1 için 4050 4030 çıkarsa veya o da olur. Evet ya, AV1 işlemci kodeğinden daha iyi olabilir çünkü. Onu ben göstermemiştim. Şu incelemeyi bitireyim, göstereceğim size. Çok iyi çalışıyor AV1. Shadow of the Tomb Raider won't give us much range compared to CS:GO or Rainbow Six. 1030 giderse sen çok değiştin. Sen çok değiştin. Intel arka. AV1 desteği varsa alırım bu arada. Twitch'te var ama AV1. Bir sonraki aya gelecek. The 58X3D is better value in a specific game between the two though. The 7950X holds a lead over the 12900K by 5%, so it's not as exciting as CS:GO. The lead over the 5950X is 13%, or for an older gen comparison, 128% over the R7 1700. Realistically, almost Hala anything... diyorsun ekran kartını sen yiyorum. Oğlum vereyim 1030'u. O kadar 1030'u istiyorsan vereyim. Al 1030'u değiş, takaslayalım. Yani %99 ben kazanacağım o takasta. Hani çünkü büyük ihtimalle 780 bile versen 1030'dan daha iyi çalışıyor bu arada. 780. From the top of this chart down till about the 5800X will feel similar. Here's 1440p. Arkadaşlar 1030 HD 4000 ile aynı seviyede bu arada. The limitations of a 3090 Ti with modern CPUs. 940M ben takası okeyim. Sikildin az önce bu arada. 940M daha kötü, daha iyi. Kazandım. No one can realistically see these differences in this game. $250. Oğlum 1030'a siz bakmamışsınız bu arada ne olduğuna. And the 12100F isn't even that far off despite being $100. Not cheaper, just $100. That means this isn't a useful task for a CPU comparison, but it is a useful reminder. And that reminder is that the 7950X is a production class CPU. Damn. Bu arada. Bu XT serisi çok... Ben şaşkınım bu arada, bir şey dinleyeyim bir daha. Reminder. And that reminder is that the 7950X is a production class CPU. It's a little overpowered for something like this. F1 2022 gets back. Evet, elinde sonunda harbiden bu işlemci aldığını prodüksiyon için alıyorsun. Hani şey, oyun için almıyorsun ama yine beklediğimden daha az performans vermesi çok enteresan. To the ridiculous FPS numbers, the 7950X technically manages to land at the top of this chart, but in reality it's tied with the 58X3D. The lows are even measurably better on the X3D, although not in a way you'd notice. That makes the 7950X's value questionable for gaming unless you're also planning to use it in production workloads. The lead over the 12900K is 9.6% here, with lows basically identical. So that is a fairly strong gap between the two. Sen o kadar etki etmiyor abi. Sen o kadar fark 17% ettirmiyor. Also a pretty healthy jump. Yani Sam ekran kartıyla adaklı şeyle değil. Yani hem AMD ekran kartı hem de AMD işlemci lazım. Onda AMD ekran kartını koyduğun zaten o FPS'i alamazsın. Bunu çok şey yapmayın. By the GPU limitation, this puts everything at and above a 12700KF as about the same, so let's move on. We also tested games like Cyberpunk, Final Fantasy XIV, Total Warhammer 3, GTA, and others, but we were so GPU bound that we have nothing to talk about in those. Those charts are useless for high-end CPU comparisons the way we tested these games, and they become more useful as a teaching tool that, again, you have to really work hard to build CPU-limited bottlenecks for gaming benchmarks these days. Wrapping up then, let's go back through a few numbers quickly. For gaming, it was very hard to make a bottleneck at 1080p. It required a 3090 Ti or exceptionally low settings, and that gets... Arkadaşlar 4090 bunun 1.5 katı daha büyük. Onu söyleyeyim sadece. Aklıma gelmişken. Yani 3090 Ti'nin büyük olduğunu düşünüyorsanız bunun 1.5 katı daha büyük.
Ah be Evga. It's into the debate over, if you're realistically just going to be playing at 4K or in a GPU bind anyway, at which point basically any CPU. Sırf ekran kartı için ayrı kasa alacaksın şu noktada. Oraya geldik. For the most part. Evga ne oldu? Hams'tan anısı var, konuşma. So the 40 series will close some of those gaps as you move. Karta bak, kafayı yiyeceğim. Adamın vücudundan daha büyük oğlum kart. Series will close some of those gaps as you move from a 3090 Ti to something like a 4080 even, or a 4090 in theory, but we don't have them yet. They're not out at this point. The largest gaming gains we saw were something like 16% or so versus a 12900K, like in Counter-Strike Go. We also saw high FPS and un-GPU bound FPS and things like Rainbow Six, but in everything else there's less of a difference. Now, thermals are extremely interesting for the reasons discussed earlier, where again, it is expected behavior. Saying that a lot, I know, because it is 100% going to be in forums. Yeni işlemcileri soğutmuşlar. Uyumlu sıvı soğutucu çıktı mı? Gerek yok zaten. Intel herhangi bir soğutucuyu alabiliyorsun. LGA chipsetine geçtiler. Intel'in chipsetine geri döndüler. LGA geçtikleri için Intel destekleyen herhangi bir chipset aldıklarında çalışıyor. Aynı zamanda AM4'ler de çalışıyor. Şey olarak. AM4 uyumlular da çalışıyor. Reddit all over the place. Yani eski soğutmanı kullanabiliyorsun. Is my CPU overheating? Do I have a bad mount? What's wrong? My CPU is defective. It's 95 degrees Celsius. That's normal. Again, different story on if it's bad or not. AMD, of course, says that this is fine for the CPU. It's designed to run this way and it won't hurt the silicon or the lifespan. Aynen bak 95 derecede çalıştırabiliyorsunuz diyor. Bigger, cooler, better in this instance, which means more money. Asya'nın çok son 3. ay için, Tantalyum çok 22. için, Torture Forex 9. ay. Also depressingly in life, but for efficiency, it's okay. It's nowhere near what AMD would lead you to believe when you look at something like a 7950X in Chromium or in Blender. So it is in fact behind generationally in the test that we run with the way we calculate it. Bunun sebebi ne? Ya o derecede çalıştırabiliyorlar. Yani şöyle bir şey var. Isı olayı kötü bir şey değildir. Isı olayı thermal throttle yersen kötü bir şeydir. Hani belli bir ısıya ulaşıp ustam biraz daha bu ısıda kalırsak yanacağız seviyesine ulaşırsan ve ondan sonra işlemcin voltajı azaltıp daha az voltaj alıp ben biraz soğuyayım derse kötü bir şeydir. Ama şey durumunda hani thermal throttle'lamıyorsa hiçbir sıkıntı olmaz. Yani evet, işlemci kendi hızını yavaşlatırsa ısı kötü bir şeydir. Say the 5000 series, 5950X, it's still better in terms of performance. Veremiyor mu? Yemiyor işte. Yemiyor. Yani bu 7000 serisi ve 5000 serisi mesela 90 derecede çalışabiliyor. Bunlar 95'te çalışabiliyormuş. Hani stabil olarak adam az önce videoda da gördünüz 90-95 derece stabil kalıyor ve şeyi gitmiyor. Yani thermal throttle yemediği sürece bir damage yemiyor işlemci. Çünkü zaten hani bir hasar yemiyorsun. Hasar yiyeceğini olduğunu düşünse işlemci zaten seni aşağı indiriyor. It's just that it's taking a lot more power to get that increase, and so it's less. Zaten thermal throttle o yüzden var. Hasar yeme diye var. Units of work produced within the same amount of time is higher on the 7950X. It's just the power is disproportionately higher than that. Now, the 12900K is far worse. The efficiency on that is it's like 250 watts or so, 240, 250. It's a lower performer. So in things like Blender, Throttle kaldıramazsın ya. Yoksa patlar. Overall, this was an excellent performer in production tests. It had a ama prodüksiyonda yani uçuyor. Linux'e mi yapmıştı? You've disrespected me. Host of changes, starting with AMD's switch to a brand new land grid array or LGA çok güzel socket. gözüküyor bu arada. Hooray! Say goodbye to the fear of bent pins on your expensive CPU. Bu arada harbiden AM serisinde de bu eski şeyde de abi o kadar kolay AMD'nin işlemcileri pinleri bükülüyordu ki bir kere Loki Ninsu'nun PC'sinin tepesine atladı. İşlemci büküldü. Çalışmadı. Öldü abi. Zıpladı ve öldü. PC öldü. İşlemci gitti. Zort. Öyle baktım. Ninsu dedi dondu. Dedim nasıl dondu? Dondu.
Böyle baktım cidden hani my honest reaction. And hello to the fear of bent pins on your expensive motherboard. They've also Buraya made the switch duydum ben to onların hepsini. DDR5, though Anakart, unlike Intel's işlemci. 12th gen, there will be no DDR4 support to help ease the transition. And now everything is an APU. That's right, integrated graphics Ben are onu no bilmiyordum. longer restricted to a select few Team Red SKUs Aa. and now comes standard with Bu all the çok new güzel olmuş. Ben bunu bilmiyordum. Bütün işlemcilerin içinde şey oluyormuş, APU varmış. Bu detayı bilmiyordum. İlk defa Linux'tan öğrendim. O çok güzelmiş. Bu şu yüzden çok güzel. İşte benim şu anda yaptığım gibi gerizekalı gibi 1030 takmak zorunda kalıyorsunuz. Yoksa. Çünkü bende 1030 o yüzden var. Ekranı görüntüye ve yani görüntü vereyim diye var. Tamamen şu anda 1030 bende. Hani bütün PC işlemci çünkü. chips for testing today. About those tests. Thanks to the extra horsepower afforded to us by our labs team, this will be one of our most Ama ne thorough kadar güçlü olmasına gerek yok ya abi, görüntüyü versin. Şey umurumda değil arkadaşlar, dediğim gibi yani 7950 aldığında zaten ekran kartı alıyorsun yanına. Yani almıyorsan zaten orada bir garip bir şey var. Hani oyun oynamak için alıyorsan. Oyun oynamak için almıyorsan zaten görüntü versin yeter zaten o kafada. Yani bana görüntü versin yeter. Ben mesela hani yayın PC'sine büyük ihtimalle 7950 takacağım. Çünkü OBS encode'u en iyi, çok çekirdekli oluyor. Ve benim için hiçbir önemi yok görüntünün. Sadece görüntü versin yani bana. Ben tamamen bütün şeyimi işlemciye gömeceğim çünkü. reviews ever. Data nerds rejoice, and as for everyone else, do stick around. There's a lot of cool stuff. Dur bir dakika, şuna ben şey yapmadan şey göstereceğim. Onu unuttum, dur bir dakika. AV1'in farkını GeForce göstereceğim. RTX 40 series GPUs feature our brand new 8th gen NVIDIA encoder. Now with support for AV1, RTX 40 series provides a Ama şöyle bir şey var, yine de 4000 serisine ihtiyacım olabilir. Çünkü dümdüz AV1'dense, işlemci AV1'indense NVENC AV1 daha iyi olabilir büyük ihtimalle. new level of experience for streamers and viewers. Farka baksana abi yani. Ne kadar temiz. Görüntü kalitesi. Bu Ekim'de gelecek galiba. Ha, bunu fark ediyorsun. AV1 improves encoding Ki efficiency. bak bu hareket etmeyen görüntü. Hareket eden görüntü daha da fark ediyorsun. Size fark edecek abi. AV1 fark eder. Games look sharper with more detail. Let's compare two 1080p Yok. AV1 NVENC sadece 4000 serisinde var. 60 FPS streams encoded Kadir Emre, hayır, at 6 6000'de megabits veriyor. per second. On the left, you have one encoded Bakar on mısın oğlum? Sol tarafta piksel Anadolu ya abi. Piksel Anadolu abi soldaki. RTX 30 series with H.264, and on the right, encoded with RTX 40 series and AV1. Notice how the image is crisper and more detailed. And on a scene with movement, the new AV1 encoder retains higher quality and a noticeable reduction of artifacts. AV1 will Video enable kayıtlarında şu anda OBS'te AV1 var zaten bu arada. Haberiniz olsun. OBS'te video kaydı yapacaksanız AV1 desteği şu anda var. streaming at higher resolutions. Set at maximum bitrate for Twitch partners of 8 megabits per second and streaming 1440p Baksana bir with anda ya, H.264. The image quality degrades, as you can see on the left. With AV1, however, Görüntü you can kalitesinin farkına bak. Farkına bak yani. Sağdaki speklerini görüyorum. Sağdaki sadece AV1. O kadar, tek fark o. stream 1440p and the image looks amazing. Take your streaming to the next level with GeForce RTX O zaman GTA 5 playlistlerinde o pikselleşme olmayacak. O 80 olur. Onun olmaması için bitrate'inin artması lazım. Biraz daha iyi toparlar. Yani daha iyi olur. Hani şey olmaz. Bir tık daha iyi olur da o kadar da toparlamaz yine.
Yani EFT'yi daha iyi görürüz. Yine böyle hani piksel piksel Anadolu değil de tek piksel Anadolu olur büyük ihtimalle. Ya onun için 20.000 bitrate'e falan ihtiyacım var çünkü. Niye GTA 5'te çok şey yok ki? Var. O GTA 5'te tüpler var ya, delik delik tüpler. Onların hepsi farklı pikseller. Her frame, attığın her frame farklı, bütün topluca yer değiştirdiği için PC diyor ki zort. Hani diyor ki ben kaçtım. Enough preamble though. Twitch neden bitrate attırmıyor? Gerek yok çünkü. Ben ona geçen fark ettim ama ben bunu konuşuyoruz. Biz yani teknoloji kanalı değil de yani teknoloji üzerine konuşan insanlardayız ama yani Twitch yayıncıların %80'i sikinde değil. Yani sikinde değil abi. Mesut Çelik 2K veriyor. Verir. IRL içerik yapıyor çünkü. IRL içerikte ben de 4K'da veririm. 4K 120 de veririm. Ama 8000 bitrate verebildiğini değiştirmiyor. Hani 2K 8000 bitrate için IRL içeriği için yeterli. Çünkü Mesut abi sabit duruyor. Arkadaki background sabit. İstediği gibi verebilir. Çünkü oynayan piksel yok. Ama oynayan piksel olmaya başladığı zaman oyunlar yani yetmiyor 8000. Let's get to the numbers. While Intel has long held the gaming crown thanks in no small part to 12th Gen's wild 5 GHz plus clock speeds, AMD has responded in kind. Every chip top to bottom got a nearly 1 GHz bump to both base Tam and bir boost tabii efendim. clocks, with single Fiyatı core çok boost iyi. on the 7950X $700 çok iyi reaching fiyatı an ya. eye-watering 5.7 GHz. Additionally, they have doubled their level 2 cache to 1 Lia megabyte Soy'un per çok core. şıp abone olduğu için Showed us canımsın. just En iyi how haberem. Sen hoş impactful geldin. large caches can be, even without other architectural changes. Except we did get architectural changes. Frankie çok 15. ay için. Fatih Bisküvi çok 2. ay için. 2016 16K bitrate açıklar mı? 5 nanometer FinFET process and boasts a 13% increase in instructions per clock or IPC. And this is immediately apparent in our Bilmem, first gaming sanmıyorum. test, where Ben we see the Ryzen arttıracaklarını düşünmüyorum. 7950X rip out of the gate with an Daha değil 11% yani. increase in average FPS over AMD's Ya, previous bu arada flagship. 16 iki katına gerek yok. 16'ya gerek yok. 12 bile kafi. AV1 ile 12K kafi. AV1 ile ben cam gibi görüntü veririm şu anda. 1080p'de. In Shadow of the Tomb Raider. That is pretty impressive. But the real gains are in the minimums, where we see a whomping 30% improvement. That means functionally no stutter when you are playing this game. Adding insult to injury for Team Blue, every single new Ryzen chip won in average frame rates over the 12900 KS. Wow. But Harbiden. AMD does have a problem here. It's called Kendi kartı gaming. kendini geçiyor. Lan We see a similar story in F1 2022. Tam where bir these lan. new Ryzen 7000 chips are huddled together at KS or ne around oluyor? Abi KS serisi neydi? Ya Intel de cidden artık boku çıkmaya başladı ya. Yani AMD'nin de boku çıktı 3D serisinde de artık Intel isimleri koptu gitti yani. Grafik çipi yok değil mi KS'de? KF değil miydi oğlum grafik çipi olmayan? Bak bir de KF var. Değil mi? KF abi o. Bak o kadar karışık ki tamamen herkes vallahi çok aklım çok karıştı. AMD'ye basacağım. the performance of the 12900 KS, yet still get beat by their own last gen cousin, the 5800 KS factor XD. overclock, ha, In the okay. great equalizer that is Flight Simulator, we see the scores all get closer, with the new lot beating all of last gen, except the 5800 X3D, who soars above the competition, and the same goes for Overwatch. But there are some exceptions. Overwatch bir In haftaya CS:GO, kapanıyor lan. AMD's redlined 7000 series does dominate all but the 12900 KS, which ekes out a small win. And in Hitman 3, we see the new chips just barely squeak. Oyunlarda hala AMD istediğim seviyeye 5000 serisine çok önde fırlamışlardı. Ama Intel bu jenerasyonda en üstte en üstte alacak büyük ihtimalle. Yani şey olarak değil, fiyat performans olarak bakmıyorum bu arada. Onun için 7600 serisiyle 13600X'i karşılaştırmak lazım.
büyük ihtimalle. Onu da ayrı konuşuruz onlar çıktığında. Ama en üst segmenti konuşacaksak hani taşın suyunu sıkacağım kısmını tartışırsak sanki Intel bu sefer emin değilim ama ona benziyor. Week past the 5800X 3D. That's a lot of numbers, so let's summarize. Compared to Intel's flagship 12900, Intel'in de the 79 ambargosu bir iki güne falan kalkıyor bu arada. Intel'in de incelemelerini çok yakın zamanda göreceğiz. manages a small but Intel'den measured hatta daha pahalı değil mi? Oğlum zaten 5900 ve 13900 alıyorsan 7950 alıyorsan anakartın fiyatını çok koyduğunu düşünmüyorum insana. Yani o noktada zaten oraya geçiyorsun tamamen. 5% lead in gaming. O senin dediğin fiyat performans konusu. Onu sonra konuşacağız. The 7600X, the very bottom tier, is just 3% Onu konuşacağız. Onun için daha fazla benchmark'ı beklemek lazım. As for the 7700X, Yani biz şu anda en üst tier'e bakıyoruz. 7600X ile 13600K'yı falan karşılaştırırız önümüzdeki haftalarda. Hepsi çıksın bir. DDR4 memory are affordable and plentiful. So you will be spending an awful lot more on the accompanying components to get worse. Ki bir de elinde sonunda şey de var. AMD'nin de X3D serisi de var. The same thing can also be said for Intel's 12th gen mainstream chips, which get the benefit of using DDR4. 13. gen Intel'de önümüzdeki haftaya falan ambargosu kalkıyor. Kasım başı gibi de ya Kasım başı ya da Ekim sonu gibi de şey yapacaklar, çıkaracaklar. When it comes to productivity, these new chips slay. Look at this display. Ama baksana yani işte yani olay ne zaman şeye geçiyor, productivity'ye gidiyor, compile'dır, rendering'dir, bilmem ne, buna bir geçiyoruz. AMD diyor ki aç kapıyı. Yani şu farka bak abi, yani yakın değiller. Sheer dominance in Cinebench. Not only do all the new chips nearly match the 12900KS in the single-threaded test, Baksana 7600 12900 KS'yi geçecek neredeyse biraz daha zorlasa. good gravy, these multi-threaded numbers. A nearly Çok çekirdek farkına bak ya. Gel beni de çıtla yani. 40% increase over last gen Ryzen and Intel's latest Bu ne and abi? greatest. And the rendering smackdown continues in Blender, where we see similarly large generational leaps. However, while Intel might be getting bullied on the high end, where they rely on weaker or efficiency cores to pad out their numbers, the 12700K and 12600K actually end up trading blows with these next-gen AMD counterparts. And we see the same thing in VRAM. Kore'de çok alan Batı performansına kimse ekleme, Intel Apple gibi ismi yeter. Yok. 9000 seri i9 veya 9000 serisi 900 serisi alıyorsan performansı sikliyorsun abi. İsimle olmuyor onlar. En üst tier'e gidiyorsan orada sikliyorsun. Where AMD does live up to their Promesi Soğuk promises, çok 31 milyar but milyon. doesn't Canımsın. really En iyi abonem. Sana hoş impress at the geldin. price points that most users can actually Falkrep çok afford. 9. ay için Our canımsın. En iyi Chromium abonem. Sana compile hoş test geldin. will have managers rejoicing and developers crying as their compile time coffee breaks fall to as short as just 38 Baksana ya. minutes. In Normilerden bahsediyorum. İşte Normis 7950X almıyor abi. Normi dediğin herif 7600X alıyor. Normis 7950 almaz. 12900 almaz. 1000 series extends AMD's already commanding lead in data compression, and in our single-thread sensitive flacking code, all but the weakest of AMD's new generation wipes the floor with the rest of the competition. And what about AVX 512 performance? AMD felt compelled to bring this up, so I guess we'll talk about it. In Y-Cruncher, the 512-bit extension allows AMD to calculate pi to 5 billion digits 30 seconds faster than the 12900KS. Yani elinde sonunda şöyle bir, yani benim anladığım kadarıyla şu. Oyunda ben hala istediğim performans boost'unu alamadım. 5000 serisi çok ayrı bir şeydi. 5000 serisinin gönlümde yeri ayrı. Yani 5000 serisi AMD için benim en mutlu olduğum seriydi galiba. Yani kesinlikle ve kesinlikle 5000 serisinin yeni bir şeyi tutamayacak uzun bir süre büyük ihtimalle. Çünkü çok büyük bir atılımdı 5000 serisi. 7000 güzel bir atılım. Ama yani
Ben daha büyük bir atılım bekliyordum açıkçası. Ki Intel'de de aynı şeyi söylemiştim. Yani Intel'in de zayıf. Ben bilmiyorum, DDR5'e geçerken daha böyle bir hani yüzdesel olarak daha büyük bir atılım bekliyordum. Belki bu jenerasyon değil, bir sonraki jenerasyon dediğim şey olacak büyük ihtimalle. Yani büyük ihtimalle hani 7000 serisi değil de 9000 serisi ve Intel'de de 14. veya 15. serisinde olacak o dediğim. O sene bu sene değilmiş abi. Bulamamışız onları. Tüh. Tüh. Hemen abone olun.